Herkese merhaba arkadaşlar. Ramazan ayındayız. Bir sürü yemekler yapılıyor evde. Dışarıya çıkamıyoruz. O yüzden bol bol yemekler pişiriyoruz. Şimdi artık tabii en çok sorduğumuz soru iftara ne pişirsem oldu. Artık aklımızda olan yemekler yavaş yavaş tükenmeye başlamış olabilir. Bu noktada bir fikir istiyor olabilirsiniz. O yüzden size bugün hem doyurucu hem de oldukça lezzetli, evde bulunan malzemelerle yapılan nefis, çıtır sebzeli bir tavuk yapacağım. Bu çıtır tavuğu isterseniz iftarda ana yemek olarak sunabilirsiniz. İsterseniz de yoğurt sosla şöyle ara sıcak olarak da servis edebilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmiyorum. Hemen tarife geçelim. İlk olarak tavuk göğsünü doğramakla başlıyoruz. Biber ve sarımsakla beraber pişireceğiz. İri iri olmasına gerek yok. Orta boylarda küp halinde doğruyorum. Zaten daha sonra da tiftikleyeceğiz. 4 kişilik bir tarif yapıyorum ben. Eğer isterseniz tabii ki miktarını arttırabilirsiniz. Bir tavuk göğsü bir kişi için olarak düşünebilirsiniz. Evet, alıyoruz şuraya. Şimdi içerisine biber koyacağız ama çok küçük doğramamız gerekiyor. Güzel bir aroma versin diye. Robottan da geçirebilirsiniz. Ama ben minik minik doğramayı düşünüyorum. Bunun amacı biberin tamamen tavuğun içine işlemesi. Yani püre haline gelecek kadar minik doğruyorum ki o tavuğun aralarına böyle işlesin. Evet, bu kadar yeterli. 3 diş sarımsak kullanıyorum. İçerisine birazcık tuz ilave ediyorum. Evet, şimdi tavuğu ocağa alalım. O orada pişmeye devam etsin. Biz de daha sonra tekrardan buraya gelip sebzeleri ve içerisine koyacağımız diğer malzemeleri hazırlamaya başlayalım. Tavamı ısıttım. Şimdi içerisine sıvı yağ ilave ediyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Tava çok sıcak olduğu için hemen tavukları atabilirim. Sesi geldi. Şimdi amacımız burada tavuğu sotelemek, renk aldırmak değil, sadece pişirmek. Rengi beyaz kalabilir. Yavaş yavaş çevire çevire pişireceğiz. Şimdi ilk etapta 1-2 dakika şöyle karıştırarak pişiriyorum. Daha sonra biber ve sarımsağı ilave edeceğim. Ocak orta yüksek arası bir sıcaklıkta. Kısık ateşe almıyoruz. Şöyle çevire çevire pişiriyoruz. Evet, hafif bir suyunu salmaya başladı tavuklar. Biberleri ilave ediyorum. Sarımsağı da koyuyorum. Şimdi tekrardan karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Biberler hafif hafif yumuşamaya başladılar. Kokusu da çıkmaya başladı, çok güzel. Şimdi suyunu saldı tavuk. Yavaş yavaş çekene kadar bu devam edecek. Ben şimdi altını kısacağım. Ara ara karıştırmaya geleceğim buraya. O sırada diğer malzemelerin hazırlığını yapmaya devam edeceğim. Şimdi altını kıstım. Dediğim gibi ara ara şöyle karıştıracağım. Böyle bembeyaz ve aralarda yeşil olan güzel bir tavuk olacak. Bu tarifte 2 tane patates kullanıyorum. Orta boylarda. İkisini de soydum, haşladım. Şimdi soğumaya bıraktım. Bütün malzemeyi bunun içerisine ilave edeceğiz. Ondan önce havuçları rendeliyorum. Taze soğan, biber ve maydanozu da ince ince kıyacağım. Evet, sesler yükseldi.
tavuk olmuş gibi gözüküyor. Şöyle bir tekrardan karıştırıyorum. Fesleğen soslu tavuk gibi gözüktüğü anda olmuş demektir. Zaten tavuklar da yavaş yavaş dağılıyor şöyle spatula ile bastırdığımda. Artık altını kapatıp başka bir kaseye alacağım ve soğumaya bırakacağım. Tavanın içinde durduğu sürece hala sıcaklığını koruyacaktır. O yüzden başka bir şeye almanızı öneririm evde de yaparken. Şimdi artık bu bitti. Getiriyorum bir tane kase. Dediğim gibi böyle hafif bir kremamsı bir suyu kalıyor. O suyunun kalması gerekiyor. Yani tamamen o suyunu çekene kadar pişirmeyin. O zaman çok kuru bir tavuk elde etmiş olursunuz. Şu anda harika. Kokusu da bir o kadar güzel. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Ardından tiftikleyeceğiz. Güzelce soğumuş tavuklarımız. Şimdi tiftikleyeceğiz. Elinizle de tiftikleyebilirsiniz. Çatalla da. Ben şöyle minik minik başlıyorum. Doğrayabilirsiniz bu arada. Evet, sonuna doğru yaklaştık. Gayet güzel oldu. Bu böyle iftar sofralarında tereyağlı pilavın yanında bile tek başına çok güzel, çok lezzetli olur. Ama biz tarifimize devam edelim. Tüm malzemeleri içerisine koydum. Tavuğu da ilave ediyorum. Şimdi baharatlarını koyuyorum. Çok fazla baharatımız yok. Tuz, karabiber, bir de kimyon koyacağız. Bir de ferahlık vermesi için limon kabuğu rendesi koyacağım. Evet, tüm malzemeler bu kasenin içerisinde. Şimdi hepsini yoğurup bütün malzemelerin birbiriyle özdeşleşmesini sağlayacağız. Müthiş bir kıvamı oldu. Şu anda tam toparlandı. Şimdi yanımıza bir kasede su alıyoruz ve elimizi batırıp içerisinden parçalar alacağız. Kadın budu köfte büyüklüğünde olması ideal olacaktır. Şimdi şöyle yuvarlıyorum. Şekli de kadın budu köfteye benzeyecek tabii. Şöyle yuvarladım. Hafif yassılaştırıyorum. Böyle avuç büyüklüğünde yeterli olacak. Tabağımda aldım. Şimdi yerleştiriyorum bunları. Daha sonra panelleyeceğiz. Hem de kadayıfla. Evet, sonuncuyu da koyduk. Çok güzel gözüküyorlar. Bereketli de oldu. Zaten bol bol çıkıyor bu malzemeler. Bir araya gelince bu kadar köfte çıkması normal. Çıtır köfteleri panelemek için unum var. Çırpılmış 2 tane yumurta. Bir de kadayıfım var. Kadayıf kavrulmamış, dökme kadayıf olmasını tercih ediyoruz. Kadayıfı yufkacıdan alıp ben kestim çünkü onlar uzun uzun oluyorlar. Ama hemen hemen her markette kesilmiş, biraz da daha kuru olan kadayıflar var. Onları da kullanabilirsiniz bu tarifte. Başlıyoruz. Önce una güzelce batırıyorum. Her yerini şöyle gelmesini sağlıyorum. Daha sonra biraz sirkeliyorum. Çok fazla olmasın. Ardından çırpılmış yumurtaya güzelce buluyoruz ve direkt kadayıfın üzerine yapışmasını sağlıyoruz. Bütün hepsini bu şekilde yapacağım ve kızgın yağda kızartacağız. Çıtır köftelerimiz kızarmak için hazırlar. Kızgın yağ atacağız yağ çekmemesi için. O yüzden tavayı ısıttım daha önceden. Ayçiçek yağıyla kızartacağım. Şöyle tekrardan bir toparlıyorum son kez ve içerisine atıyorum. Yavaşça koyuyorum. Bir anda fırlatmıyorum. Her tarafı altın sarısı rengini alana kadar kızartacağız. Her yeri altın rengi kızardı şu anda. Dışı böyle sertleşip renk almaya başladığında zaten içerisindeki malzemeler pişmiş olduğu için alabiliriz demektir. Şöyle şu sesi ben size bir duyurayım. Bu sesi duyuyorsanız olmuş demektir. Artık yağını süzdürerek yine havlu kağıdın üzerine koyuyorum. Fazla yağını almak için.
Misler gibi kızardılar. Artık tarif bitti bile. Çıtır tavuklarımızın yanına bir de çok pratik bir sos hazırladım. İçerisinde sarımsak, kuru nane, süzme yoğurt ve biraz da zeytinyağı var. Şöyle bandıra bandıra yemek isteyenler için de pratik bir sos oldu. Dışı Erzurum'un kadayıf dolmasına benziyor. Ama tabii ki bu tuzlu bir tarif. Bütün o tatları yumuşacık bir şekilde ağzınızda hissedebiliyorsunuz. Ama dışının çıtırlığı da bir o kadar müthiş olmuş. Gerçekten ince bir tabaka ama oldukça çıtır. Bu da kadayıfın sağladığı bir şey. Normal bir şekilde de paneleyebilirsiniz. Fırında da yapabilirsiniz. Ama yağda kızarttığınız kadar çıtır olmayacaktır. Bunu öncelikle söylemek isterim. Eğer bu tarifi iftar sofrasında ana yemek olarak sunmak istiyorsanız başlangıç olarak bir çorba, salata ve yanında pilavla servis edebilirsiniz. İçerisinde patates olduğu için püreyle aslında çok güzel gidecek bir tarif gibi gözüküyor ama püre buna yakışmayacaktır. Pilavla, hafif böyle aromalı bir pilavla güzel olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. İftar sofralarınıza ne pişireceğim derdinden biraz da olsa sizi kurtarmışımdır. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.